yukarı, ne oldu? Gel. Evet, herkese tekrardan selam. Beni daha önce izlemediyseniz, kanalıma ilk defa geliyorsanız, adım Burcu. Daha önceki videolarımda saç bakım ve saç boyama videoları çekmiştim. Bugün cildimle ilgili verdiğim, aslında savaşı anlattığım, bu süreci anlattığım bir video olacak. Ve bol bol da konuşacağım. Hatta uygulamalı olarak da 15 gün uyguladığım kürü size göstereceğim. Ama videoya başlamadan önce kanalıma abone olup bildirimleri de almak için zili açarsanız, Instagram'dan da beni takip ederseniz çok sevinirim. Bir önceki videoda da biraz bahsetmiştim. Cildimle ilgili uzun süredir yaşadığım problemleri çözebilmek adına cildime iyi gelebilecek içten bir kür uyguladım 15 gün. Aynı zamanda da dıştan cilt bakımı uyguladım cildime. Bunların neden ikisini aynı anda uyguladım? Hemen onu da anlatacağım. Çok kısa cilt problemlerinden bahsederken ondan da bahsedeceğim. Cildimle ilgili gerçekten çok uzun zamandır ciddi problemler yaşıyorum. Ve bunları çözmek için de birçok şey yapıyorum. Ama son uyguladığım, içten kesmek için uyguladığım 15 günlük kürün çok faydasını gördüğüm için bu videoyu çekmek istedim. Dıştan uyguladığım cilt bakım rutinimi de aslında video olarak çektim. Ve bu 3 günlük bir cilt bakım rutini. Daha sonra bu 3 günü tekrarlıyorum. Haftanın bir günü de cildime bir şey uygulamadan dinlendiriyorum. Bu videodan sonra da onları yayınlıyor olacağım. Bu videoda sadece içten kesmek için uyguladığım 15 günlük kürden bahsediyor olacağım. Gerçekten çok memnun kaldım. Uzun zamandır cildimdeki problemleri çözmeye çalışıyorum. Birçok şey de uyguladım ama bu kadar hızlı sonuç aldığım, bu kadar gerçekten memnun kaldığım başka bir yöntem olmadı. Kürden bahsetmeden önce cildimle ilgili yaşadığım problemleri anlatmak istiyorum. Çünkü gerçekten cilt öyle bir şey ki problem yaşayanlar beni çok iyi anlar. Herkesin kendi cildine göre farklı cilt problemleri oluyor ve bunlarla ilgili de farklı şeyler bazılarına iyi geliyor, bazı insanlara da iyi gelmiyor. O yüzden öncelikli olarak problemin nedenini çözüp daha sonra o nedene göre bir şey uygulamak çok önemli. Bu videoda bahsettiğim kür, siz de benimle aynı problemleri yaşıyorsanız size daha iyi gelecektir. Bunlar benim dediğim gibi kişisel tecrübelerim. Cilt konusunda uzman değilim ki hala kendi cilt problemlerimi tam olarak çözmüş değilim. Ama dediğim gibi çözmek adına uyguladığım çoğu yöntemden de çok daha fazla faydasını gördüğüm bir yöntem olduğu için bu videoyu çekmek istedim. Ve benim cildimle ilgili yaşadığım problemler bundan 12 yıl önce başladı. Şu an 33 yaşındayım. Ve 21 yaşındayken cilt problemleri yaşamaya başladım. 21 yaşına kadar ergenlik döneminde gerçekten tek tük sivilce çıkaran bir insandım. Fakat 21 yaşında çok ani bir şekilde, nedenini anlamadığım bir şekilde yanaklarımda özellikle ve alnımın ortasında enteresan bezeler çıkmaya başladı. Bunlar sivilce de değildi tam olarak. Cildimin içinde elime gelen bezeler oluşmaya başladı. Sivilce gibi herhangi bir baş vermiyordu. Ve gerçekten canımı çok yakıyorlardı. Üzerine bastırdığımda canım çok acıyordu. Ve ben bunları çıkarmaya çalıştığımda daha da kötü oluyordu. Orada kocaman bir yara oluşuyordu. Bu yaralar geçtikten sonra da izleri kalmaya başladı ve izleri inanın 1 sene 2 sene hiçbir şekilde geçmiyordu. Bunun yanında özel dönemlerimde, regl dönemlerimde hormonal olarak ufak tefek dönemsel sivilceler de çıkıyordu cildimde ve bu sivilcelerin lekeleri de ben dokunmasam dahi hiçbir şekilde uzun bir süre geçmiyordu. 21 yaşında başlayan bu cildimdeki problemlerle gerçekten savaşamadım. Çünkü o dönem bir çare arıyorsunuz, doktora gidiyorsunuz, cilt bakım uzmanına gidiyorsunuz, cilt bakımları yaptırıyorsunuz ama cilt problemi yaşayanlar beni çok iyi anlarlar. Bu ürünler kullandığınız ve bu cilt bakımları yaptığınız süre içerisinde iyi geliyor ama kullanmayı bıraktığınızda cilt problemleriniz devam ediyor. Bu böyle bir döngü olarak uzun seneler beni gerçekten en çok üzen ve en çok kafama taktığım problem oldu. 26 yaşına kadar bu problemleri yaşamaya devam ettim. 26 yaşında cilt problemlerim ciddi anlamda artmaya başladı. Tekrar bir cilt doktoruna gittim ve bu sefer içten kesecek bir hapla ilgili tedavi yöntemi istedim. Fakat doktor bunu önermedi. Ne kadar dışarıdan bir şey uygularsanız uygulayın, aslında içten kaynaklanan şeyler. Ben de cilt problemimin içten gelen bir şey olduğunu biliyorum. Hormon testleri de yaptırdım. Ve kadın doğum uzmanına da gittim bununla ilgili. Hani yumurtalıklarımda belki bir kistik durum vardır. Çünkü bu da sivilce yapıyor. Ama bendeki durum bunların hiçbiri değildi. Safra kesemle ilgili bir problem yaşadım. Çok genç yaşlarda ve ameliyat oldum. Safra kesem de alındı. Safra kesesi de belki bilmeyenler olabilir diye çok kısa söyleyeyim. Karaciğerle çok bağlantılı aslında bir organ. Ve benim safra kesem alındığı için karaciğerim bazı
gıdalardan daha çok etkileniyordu ve bu karaciğerimi zamanla yoran bir duruma dönüştü. Anladım ki o an benim cilt problemlerim tamamen karaciğerimden kaynaklanıyor. Yani içten gelen bir durum. Cildimle ilgili bir şeyler tekrar uygulamaya tabii ki devam ettim ama hiçbir zaman tam anlamıyla sonuç alamadım. Yeni yaralar çıkıyordu sürekli. Ben o yaraların lekelerini iyileştirmeye çalıştıkça bezelerim şişip tekrar yara oluşturuyordu, yayılıyordu ve izleri hiçbir şekilde geçmiyordu. Yani benim problemim bezeler ve bu bezeler yara olduktan, yaraya dönüştükten sonra da lekelerinin geçmemesi, yani leke problemi ve aynı zamanda da dönem dönem sivilce problemi yaşıyordum. Bunların da dediğim gibi sebebini aslında tespit etmiştim. Karaciğerimle ilgiliydi ama tam olarak bununla ilgili nasıl bir yöntem uygulayacağımı bilmiyordum. Hayatımla ilgili bir sürü şeyi değiştirmeye karar verdiğim bir dönemdeyim zaten. Tam o dönemde de bir kür öğrendim ve bunu denemek istedim. 15 günlük bir kürdü. 15 gün boyunca da gerçekten uyguladım ve bir hafta önce 15 günlük kürüm bitti. Şimdi de bir hafta ara verdim. Tekrar 15 gün uygulamaya başlayacağım, devam edeceğim. Ama ilk uyguladığım, yani geçen haftaya kadar uyguladığım kürden çok memnun kaldım. Faydasını çok kısa sürede gördüm. Dönüşü çok kısa sürede oldu ve o yüzden de bu videoyu çekmeye karar verdim. Bu kür lavanta kürü. Belki duymuşsunuzdur. Aktarlarda bulunuyor zaten lavanta. Aslında ben lavantayı yıllardır evimde, hayatımda sürekli olarak kullanıyorum. İşte keselerin içine koyup kıyafetlerimin, dolaplarımın içine koyuyorum. Çok güzel kokuyor çünkü kokusuna bayılıyorum. Yastıklarımın altına koyuyorum veya kaynatarak buharını odada gezdiriyorum. Çünkü antiseptik özelliği olduğu için odanın içindeki havayı da temizleyebilme özelliğine sahip. Saçlarıma suyuyla maske yapıyorum. Yumuşacık oluyor. Ama hiç içememiştim. Yani lavanta çayı daha önce karaciğere iyi geldiğini bildiğim için birkaç sene önce de denedim. Ama tadı o kadar kötü geldi ki içemedim. Fakat bir ay önce buna karar verdim. Dedim ki 15 gün burnumu kapatacağım ve içeceğim. Yani her gün bir kupa, bir fincan lavanta çayını 15 gün boyunca gerçekten içmeye karar verdim. Genellikle lavanta çayını akşam yemekten 2 saat sonra uygulamayı tavsiye ediyorlar. O yüzden ben de o şekilde uyguladım. 15 gün boyunca her akşam yemeğinden 2 saat sonra lavanta çayımı yaptım ve içtim. Şimdi hemen size nasıl yaptığımı göstereceğim. Çünkü bugün ben tekrar lavanta çayını içmeye başladım. Dediğim gibi bir hafta ara verdim. Şimdi 15 gün tekrar bu kürü uygulayacağım. O yüzden şimdi hemen lavanta çayımı hazırlayacağım. Çok çok kolay. 2 dakikada hazırlanan bir şey. Muhakkak internete de yazdığınızda nasıl hazırlanacağı ile ilgili de bir sürü bilgi bulabilirsiniz. Ama ben şu an tekrar anlatırken bir yandan da içebilmek için tekrar hazırlayacağım. Bunun için böyle bir kupa veya herhangi bir fincan da olabilir. Bir bardak kaynamış su ve bir tane, bu bitki çayı demlemek için sanırım bulunabiliyor her yerde de, ama bunun paslanmayan bir süzgeç olması önemli. Benimki paslanmadı hiç. Böyle bir süzgeç, bir tatlı kaşığı, bir de tabii ki lavanta lazım. Bir tatlı kaşığı alıyorum. Burada inanılmaz güzel kokuyor. Bu arada bir tatlı kaşığını böyle çok tepeleme doldurmuyorum. Ben silme dolduruyorum. Çünkü tadını çok fazla keskin bulduğum ve içemediğim için bu şekilde bir yöntem buldum. Bunu bu süzgecin içine dolduruyorum. Daha sonra da kaynamış suyun içine bırakıyorum. Ve bunu mümkünse üstünü kapatıp bir şeyle, bir örtüyle kapatıp demlenmeye bırakıyorum. Aslında lavantanın faydalarını internete yazdığınızda da çıkar. Ama ben bunu karaciğer detoksu olarak kullanmak istedim. Karaciğer yorgunluğuna çok iyi gelen bir çay, lavanta çayı. Aynı zamanda başka etkileri de var. Karaciğerdeki yorgunluğu giderdiği için göz çevresi morluklarınız eğer bundan kaynaklanıyorsa, cilt problemleriniz karaciğer kaynaklıysa bunları da aslında çözüyor ve bunlara da iyi geliyor. Benim bezelerime iyi gelmesinin sebebi de büyük ihtimal bu. Ve gerçekten yeni sivilce oluşumunu da engelledi. Ama başka faydalarını da gördüm kullanmaya başladıktan sonra. O yüzden o faydalarından da gün gün bahsediyor olacağım. Ben kendimde gördüğüm faydalardan bahsedeceğim. Ve alerjik rinite de çok iyi geldiği söyleniyor. Ve gerçekten genzimde geniz akıntısı ve alerjik rinit problemi yaşadığım için 15 gün kullandığım lavanta çayının bunun üzerinde de çok faydasını gördüm. Ben gün gün aslında ne fayda gördüğümü bir yere not aldım. Şimdi size ondan çok kısa bahsedeceğim. Ve buraya da fotoğrafları koyacağım. Ben bu kürü uygulamaya başlamadan önce yanaklarımın ne halde olduğu ile ilgili buraya bir fotoğraf koyacağım. Daha sonra da belirli aralıklarla fotoğrafları çektim. Onları da buraya sürekli koyuyor olacağım. İlk birkaç gün aslında çok büyük bir fark
fark edemedim ama 2-3 günden sonra, özellikle 3. gün sabah uyandığımda cildimin daha aydınlık olduğunu fark ettim. Özellikle göz çevremdeki morluklar biraz daha açılmaya başladı. Gözümün içindeki beyaz kısım daha da beyazlaşmaya başladığını 3. günden sonra yavaş yavaş hissetmeye başladım. İlk 3 günlük kullanımda biraz içtikten birkaç saat sonra midem hafif böyle bir yanmaya, sanki bulanmaya başladı. Ama 3 günden sonra bu etki geçti. Yani çok gayet rahat içebildim ve herhangi bir yan etkisini de görmedim. 4, 5 ve 6. günde mide yanmam geçtikten sonra daha başka etkilerini görmeye başladım. Bu arada sürekli ses geliyor çünkü kedim sürekli olarak buralarda. O yüzden kusura bakmayın. 4. gün cildimde gerçekten bir renk eşitliği hissettim. Çok ciddi anlamda sabah uyandığımda sanki cildimdeki renk tonu eşitlenmiş. Koyu taraflar, özellikle şu dudak çevrem ve gözlerimin çevresi biraz daha aydınlanmıştı. 4. gün bir geniz akıntım başladı. Sesim değişti. Sanki kendimi biraz böyle grip oluyormuşum gibi hissettim. 4. günden sonra bu geçti ve geniz akıntısı devam etti 5 ve 6. günde de. Bunun gerçekten alerjik rinitime iyi geldiğini hissettim. 6. günden sonra dediğim gibi geniz akıntım da tamamen geçince genzimin çok daha açıldığını ve rahatladığını hissettim. Aynı zamanda da sivilcelerimin daha hızlı iyileşmesi ve lekelerinin daha hızlı açıldığını, daha hızlı iyileştiğini fark ettim. Ben çok kilo vermeyi isteyen bir insan değilim. Hatta bazen dönem dönem kilo almaya çalışıyorum. Lavanta çayının 6. gününde şunu fark ettim. Lavanta çayımı içtiğimde, ki ben akşam yemeğinden sonra gece özellikle acıkan bir insanım. Yatmadan önce, özellikle işte akşam yemeğinden 2 saat sonra içtiğim için acıkma hissi daha sonra yatana kadar hiç olmadı. Yani ufak bir tokluk hissi de veriyor. Lavanta çayının biraz rahatlatıcı, biraz böyle sinirleri yatıştırıcı, biraz uyku yapıcı etkisi de oldu bende. Belki akşam içtiğim içindir. Daha rahat yattığımı fark ettim. Tabii ki cilt problemlerinde uyku düzeni de çok önemli. 9., 10. ve 11. günde de cilt tonum bayağı eşitlendi. Midem çok rahatladı ve boşaltım sistemi düzene girdi. Ve karnımdaki sürekli olan bir şişkinlik hissi ve ödem tamamen gitti. Sabah uyandığımda gözlerimin çevresi daha aydınlık uyanmaya başladım ve göz şişliğim ya da alerjik rinitten dolayı bazen işte burnumun ve gözlerimin kızarıp yanması tamamen geçti. 10 ile 15. gün arası faydalarını tamamen gördüğüm bir süreç oldu. Bezelerim geçti, sivilcelerim çok çabuk iyileşti, alerjik rinitim, geniz akıntım tamamen olmasa da çok yüksek oranda iyileşti. 14 ve 15. günde de gerçekten çok ciddi anlamda cildimde farklılıkları tam olarak gördüğüm günler oldu. Kullanmaya başlamadan önce çektiğim fotoğrafları açıp sonra tekrar fotoğraf çekip karşılaştırdığımda ciddi bir fark gördüm. Tabii ki hala sivilce lekelerim var çünkü 15 gün önce ben bu küre başlamadan önce 2 önceki videomda, keratin bakım videomda görebilirsiniz. Gerçekten cildimde yaralar vardı. Bunlar çok büyük bir şekilde kırmızı yaralardı. Yani 3 hafta gibi bir sürede şu an bu seviyeye indi. Şu an yüzümde çok hafif makyaj var. Fondöten kullanmadım ama çok hafif renk verici bir güneş kremi var şu an cildimde. Yine de lekelerimi görebiliyorsunuz. Ama bunlar dediğim gibi bu küre başlamadan önce ciddi, kocaman yaralardı. Ve yaralarım tamamen iyileşti. Şu an cildimde açık bir yara yok. Yani daha önceki yaraların izleri duruyor. Şu anda da izlerini geçirmek için şimdi uygulamaya başlayacağım tekrar 15 günlük kürün faydalı olacağını düşünüyorum. Aynı zamanda sivilce lekelerimi ve izlerimi geçirmek adına bir cilt bakım rutini uygulamaya devam edeceğim. Evet, içten uyguladığım 15 günlük lavanta küründen gördüğüm etkileri sizinle aslında paylaşmak istedim. Dışarıdan da aslında bahsettiğim gibi ben kendime bir cilt bakım rutini oluşturdum. 3 gün bir cilt bakım rutini uyguluyorum. Daha sonraki 3 gün bu rutini tekrarlıyorum. Ve haftanın bir günü de cildimi dinlendiriyorum. O yüzden bir sonraki videoda birinci gün sabah ve akşam nasıl bir cilt bakım rutini uyguluyorum ondan bahsedeceğim. Bunlar çünkü bahsettiğim gibi aslında benim ikisi bir arada uyguladığım şeyler. O yüzden ben de o şekilde video çekmek istedim. Bir sonraki videodan da haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Instagram'dan da beni takip ederseniz çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.